Merhaba arkadaşlar. Sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yurt içinden ve yurt dışından beni takip eden, her falımda benimle olan tüm güzel kalpli dostlarıma kocaman sevgiler gönderiyorum. Bugün ilk kez karşılaşan, kanalıma yeni gelen tüm izleyicilerim, sizler de hoş geldiniz diyorum. Şimdi fincanımızı birlikte açalım. Bakalım telveler bugün bize hangi mesajları, hangi gelişmeleri ve hangi sürprizleri gösterecek. Şimdi güzel enerjilerinizi alın. Hazırsanız başlayalım diyorum. Şimdi öncelikli olarak fincana şöyle bir göz atmak istiyorum arkadaşlar. Figürler var. Bayağı da güzel çıkmış. Şimdi size bunları tek tek yorumlayacağım. Fincanın dip kısmıyla başlamak istiyorum. Şimdi kollarını iki yana açmış. Yarım bir beden burada benim dikkatimi çekiyor. Beyaz bir beden bu. Öncelikle ferahlama, rahatlama ve üzerindeki bir yükün hafiflemesi enerjisini aldım. Şimdi kolların iki yana açık olması da sanki artık önüme bakıyorum. Kendimi yeni bir sürece açıyorum der gibi. Yani fincanın dibinde çıkıyor olması bunun daha derinde bekleyen bir konuyla bağlantılı olabileceğini düşünüyorum ben. Yani uzun zamandır arkadaşlar içinde tuttuğun ya da sonuçlanmasını beklediğim bir meselede aydınlanma ve rahatlama enerjisi bu. Şimdi burada sembolleri birbirine bağlayarak ilerleyelim. Şimdi dipteki telvelerin kenarlarına doğru yayılması bana ortada o bembeyaz sülliyetin alanın açılması, sanki sıkışık ve yoğun bir konunun ortasından bir çıkış yolu arkadaşlar. Özellikle o beyazlığın kendini göstermiş olması karanlık görünen bir durumun içinde netliğin ortaya çıktığına işaret. Şimdi burada biraz yukarı çıktığımda canlarım, bakın fincanın şurada alt kısmında, şurada bir süliyet bu. Dudakları oldukça kalın. Gözleri büyük. Dikkatle bakan ve çevresini çok iyi gözlemleyerek söyleyecek sözü olan bir kişiyi çağrıştırdı bana. Yani bu aynı zamanda çevresini çok iyi gözlemleyen ve söyleyecek sözü olan bir kişiyi çağrıştırıyor. Sanki bu kişi bir konuyu uzun süre izlemiş, gözlemlemiş ve artık düşüncesini ya da söylemek istediğini ortaya koyacak gibi bir enerji veriyor bana. Dipteki açılmayla bu yüzü birlikte düşündüğümde önce bir sıkışıklığın çözülmesi, ardından bir kişiyle yapılacak önemli bir konuşmanın gündeme gelmesi gibi bir akış hissediyorum arkadaşlar. Şimdi bu yüzün hemen arka kısmından, bakın şuradan bir yılan yukarı doğru çıkıyor. Fincanın üst kısmına doğru, ağız kısmına doğru ilerliyor.
en çok sözlere, konuşmalara ve iletişime dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor bana. Şimdi yılanın başının arkasından çıkması, yani bu başın arkasından çıkması bir kişinin söylemediği bir şeyi içinde tutması ya da perde arkasında gelişen bir konuşma olabileceğini düşündürüyor bana. Çünkü ağza, fincanın ağız kısmına doğru ilerlemesi de söz ağızdan çıkmadan önce iyi düşünün mesajını veriyor. Yani özellikle çevrenizde her şeyi açık açık söylemeyen, gözlemleyen bir kişi varsa bu kişiyle ilgili bazı sözler veya bilgiler önünüze gelebilir. Ama burada hemen kötüye yormuyorum. Yılan aynı zamanda sezgi, uyanıklık ve bir şeyin gerçek yüzünü fark etme sembolünü de taşıyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, bu bir konuşma geliyor ve bu konuşmanın size bir kişinin gerçek niyetini ya da saklı kalan bir konuyu gösteriyor da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bu yılanın olduğu yolun, bakın burada bir yol var. Şimdi iki yol burada yan yana çıkmış. Bakın bu yol kapalı. Yılanın olduğu yol kapalı. Ama hemen yanında temiz bir yol görüyorum arkadaşlar. Bu yolun ortasında belirgin bir S harfi var şurada. Sanki bir seçeneğin, yeni bir yönün ya da önünüzde açılacak bir kapının işareti gibi. Bu yolun başında şu dip kısmında bakın 4 kişi var ve bu 4 kişiden bir kişi bu yola gidiyor. Yalnızca biri ilerliyor. 3 kişi ise sanki onun arkasında kalmış. Hatta sanki onu uğurluyorlar. Bu görüntü bana bir ayrılık, bir yolculuk ya da bir kişinin kendi hayatın kararını verip yeni bir yöne ilerlemesini çağrıştırıyor. Bu yolun üzerinde çok büyük, çok belirgin bir de E harfi var arkadaşlar. Bakın hemen şurada. Yani bu E harfi çok büyük çıkmış. E ve S harfiyle birlikte düşündüğümde bu harfler bir kişi adı, soyadı, yer, tarih ya da olayla bağlantılı olabilir. Özellikle E harfinin bu kadar büyük çıkmış olması sizin için önemli bir ipucu olabileceğini söylüyor. Burada sanki bir tarafta kafanızı karıştıran bir yol, diğer tarafta ise önü açık, daha aydınlık bir seçenek var ve bir kişi çevresindeki insanların desteğiyle ya da vedasıyla kendi yoluna doğru ilerliyor gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi burada üst kısmında bu E harfinin bakın üstünde aydınlık bir oda arkadaşlar burası. Bir koltuk, tam karşısında ise bir televizyon diyeceğim buna. Ya da sinema ekranı gibi duran bir şekil. Bu görüntü bana ev içinde dinlenme, bir haber bekleme ve izleyerek bir şeyin sonucunu görme enerjisini veriyor. Özellikle televizyon gibi görünen şekil yakın zamanda gelecek bir haber, mesaj veya duyuruya da işaret arkadaşlar. Ama burada çok önemli bir detay. Etrafı gerçekten çok aydınlık. Fincanın genelinde de karanlık ve kapalı alanlardan ziyade açık yollar ve ferah bir görüntü aldım arkadaşlar. Yani genel enerjisi bana burada açıklığın genel enerjisi, önün açılıyor. Dipteki sıkışık telvelerin ortasının açılmasıyla başlayan bu enerji yukarı çıktığında aydınlık bir alana ve açık yollara dönüşüyor. Bu da bekleyen bir konunun yavaş yavaş netleşeceğini ve daha huzurlu bir döneme geçileceğini düşündürdü. Burada büyük bir E harfiyle bağlantılı bir kalp de görüyorum arkadaşlar. Yani bu E'ye bağlantılı, bakın hemen şurada dip kısmında ve onunla böyle sanki bir iple bağlı gibi duruyor. Yani kalbin çıkması E harfiyle bağlantılı bir kişi ya da konunun duygusal anlamda önem taşıdığını düşündürdü bana. Kalbin fincanın dip kısmında doğru
olması da bunu duygunun içinde saklanan, uzun zamandır taşınan veya henüz tam olarak ortaya çıkmamış bir mesele olabileceğini gösteriyor. Yani burada yüzeysel bir durumdan ziyade daha derinden gelen bir duygu var gibi. Şimdi bakın, burada bir E harfi var ama burada da bir E harfi var. Görüyor musunuz? E harfi çok belirgin yani. Bu kadar belirgin E harflerini özellikle not etmeniz gerekiyor. İsim, soyisim, yer ya da önemli bir olayın baş harfi de olabilir bu. Şimdi burada bir at nalı da benim dikkatimi çekti arkadaşlar. Bakın şurada. Falda genellikle şans, kısmet ve korunma enerjisiyle ilişkilendiriyorum ben. Hele iki açık yolların ve aydınlık görüntülerin yanında ve nalın da etrafının aydınlık olması önünüzdeki süreçte şanslı bir kapının açılabileceğini düşünüyorum. Yani E harfiyle bağlantılı kalp, açık yol ve at nalı birlikte düşündüğümde duygusal bir konuda önünüzün açılması ve güzel bir fırsatın ortaya çıkması gibi güçlü bir enerji arkadaşlar. Bakın, burada yine tertemiz bir kalbimiz de var arkadaşlar. Yani bu at nalının hemen yanında küçük bir kalp. Bu da iki küçük kalp. Yani biri burada, biri burada. Duygusal anlamda iki ayrı gelişme, iki güzel haber ya da kalple ilgili peş peşe yaşanacak iki durum. Hemen alt kısmına indiğimde enerjinin biraz değiştiğini görüyorum arkadaşlar. Bu da nedir? Burada elinde bir silah doğrultmuş bir kişi var ve sanki karşısındaki at nalına doğru yönelmiş. Arkadaşlar bakın şurada. Ay, bozdum. Burada elinde bir silahla at nalına yöneliyor. Şimdi sanki karşısında da at nalına doğru yönelmiş bir görüntüyü ben gerçek anlamda değil, fal sembolü olarak şansın, kısmetin veya güzel bir gelişmenin önüne çıkabilecek sert bir söz, engel ya da müdahale şeklinde yorumlayacağım. Çünkü bakın, burada bir kişi daha var. Bakın, ayakları görüyor musunuz? Havada. Yani bu da arkası dönük at nalına doğru. Şimdi bu ayaklarını iki yana açmış, sanki bu kişi araya giriyor, duruma müdahale ediyor ya da bir şeyi engellemeye çalışıyor. Tek başına kalmayan bir enerji var burada. Şimdi at nalı ve iki kalple birlikte bakarsak güzel bir kısmet veya duygusal bir gelişmenin önüne bir engel çıkıyor arkadaşlar. Fakat bu engel durdurmaya çalışan başka bir kişi ya da gelişme de ortaya çıkıyor. Yani fincanın genelinin aydınlık olması da buna bunun sonunda olumlu tarafa dönebilecek bir durum olduğunu düşündürdü bana. Bakın, burada bir kalp görüyor musunuz? Burada bir kalp ve bunlar arada arkadaşlar. Çok da güzel çıkmış. Evet. Yani bir engel de var. Şimdi bu silahı doğrultan kişinin arkasında 4 tane de uçan kuş görüyorum ben. Yani çok net, kanatları açık. Bakın şöyle baktığımda şurada. Hepsi kanatları açık. Sanki ortada duran bir kısmete ilerliyorlar. Peş peşe gelecek haberleri, mesajları veya fırsatları çağrıştırıyor. Sanki bir kısmetin etrafında hareketlilik var. Fakat bu alanın üzerinde bir bulut da dikkatimi çekiyor. Yani kısmet var ama henüz her şey tamamen netleşmiş değil. Bir süre bekleme, belirsizlik veya kafayı karıştıran bir durum söz konusu olabilir. Bulutun dağılmasıyla birlikte konunun daha açık hale geleceğini düşünüyorum. Bakın, hemen burada bir bulut söz konusu, görüyor musunuz? Yani bu uçan kuşların üzerinde. Bakın, hemen burada bir ay, dolunay diyeceğim ben ona. Genellikle her şeyin ya da bir şeylerin tamamlanması
görünür hale gelmesi ve saklı kalan bir konunun açığa çıkması şeklinde yorumlanabilir. Kuşlar, kısmet, bulut ve dolunayı birlikte düşündüğümde önce biraz belirsizlik, ardından gelecek haberle birlikte netleşen bir kısmet enerjisi, özellikle 4 kuşun aynı yöne uçması bu konunun hareketleneceğini ve birden fazla haberin peş peşe geleceğini düşünüyorum. Şimdi burada kalın dudaklı sülyetimizin, bakın yüz sülyetinin hemen üzerinde sanki şakağına basmışçasına bir kişi görüyorum ben burada. Sanki bu bir kadın, dikkatimi çekiyor. Bu sanki yana yatmış olan başın üzerine basarak yükselmiş gibi duruyor. Başın üzerinde duruyor yani ve neredeyse bulutlarla aynı seviyede arkadaşlar. O kadar uzak, yukarı çıkmış bir görüntü. Bu kişinin başka bir kişinin önüne geçmesi ya da onun üzerinden daha görünür ve güçlü konuma yükselmesi enerjisini veriyor bana. Özellikle bulutların seviyesine kadar çıkması bu kadının düşüncelerinin, hedeflerinin veya yapmak istediği bir şeyin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi daha önce gördüğümüz figürlerle birlikte baktığımda burada bir kişinin kafasını meşgul eden bir konuya karşı başka bir kişinin etkisinin daha güçlü olduğunu hissediyorum. Şimdi yüz ve yılan, bakın yüz ve yılan dedik. Onun için yani bir kişinin etkisinin çok güçlü olduğu enerjisini alıyorum burada. Ama fincanın geleneğindeki aydınlık görüntüyü de unutmamak lazım. Bu yüzden ben bunu doğrudan olumsuz yorumlamayacağım. Daha çok bir kişinin diğerinin düşüncelerini değiştirmesi ve bir konuda yön vermesi veya bir gelişmenin beklenenden daha görünür hale gelmesi şeklinde yorumlayacağım arkadaşlar. Şimdi tabağımıza geldiğimde canlarım, burada iki tane, biri yan biri de arkası dönük, bize poposunu dönmüş bir kurbağa görüyorum ben. Şimdi biri arkasını dönmüş, diğeri ise yan. Bu iki kurbanın daha doğrusu yan yana çıkması bana iki ayrı fırsat, iki farklı kısmet ya da aynı konuyla bağlantılı iki gelişme enerjisini veriyor. Biri arkasını dönmüş olduğu için ilk etapta fark edilmeyen veya gecikmiş bir fırsat olabilir. Diğerinin yana dönük olması ise artık görünür hale gelen bir gelişmeyi çağrıştırdı. Özellikle daha önce gördüğümüz fincan figürleri, kuşlar, atlarıyla birlikte düşündüğümde burada beklenmedik bir yerden gelecek bir kısmet veya fırsat hissi oldukça güçleniyor. Çünkü aydınlıktı. Bakın fincanımız öyleydi ve tabağımızda da aydınlık söz konusu arkadaşlar. Burada en azından küçük bir kalabalık da var. Şimdi burada küçük bir kalabalık dedik. Bu insanlar birbirinden kopuk değil yalnız. Tam tersine sanki herkes birbiriyle konuşuyor. İletişim halinde. Bu görüntü bana toplantı, görüşme, bir araya gelme veya ortak bir konu hakkında konuşulacak bir ortamı çağrıştırıyor. Bakın herkes birbiriyle iletişim halinde ve bir bağı var arkadaşlar. Ya eller kollar açık. Toplantı dedik, görüşme dedik, bir araya gelme dedik. Daha önce fincandaki gördüğüm kuşları ve haber enerjisini de düşünürsek burada gelecek bir haberin ardından birden fazla kişinin dahil olacağı bir konuşma yaşanabilir. Özellikle herkesin birbirine dönük olması, bu konunun tek bir kişiyle sınırlı kalmayacağı, haberlerin paylaşılacağı, fikir alışverişi yapılacağı bir
kararın birlikte konuşulacağını anımsıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, fincanın genelindeki aydınlık enerji nedeniyle ben bu tabağı da daha çok haberleşme, buluşma ve hareketlilik olarak yorumlayacağım arkadaşlar. Şimdi bakın, burada bir süliyet var. Görüyor musunuz? Burnu ve ağzı. Ağzı açık bu kişinin. Ve omuzlarına kadar. Yandan duruş şekli. Bu biraz böyle nasıl diyeyim? Uzun yüzlü bir süliyet bu. Yani kafası da uzun arkadaşlar bu sülliyetin. Ve ağzı açık ve ağzından çıkan kelamlar var. Kelimeler var daha doğrusu. Bu şöyle söyleyeyim, doğrudan konuşma, açıklama ve söyleyecek sözler enerjisini veriyor. Bu kişinin içinde tuttuğu bir şeyi artık dile getirmesi veya önemli bir konuda açıklama, konuşma söz konusu. Daha önce gördüğümüz bu kalabalıkla, iletişim halinde kişilerle bağlantılı düşündüğümde burada bir konuşmanın birden fazla kişiyi ilgilendireceğini hissediyorum. Belki de açıklama sanki beklenen bir cevap ama bu sözler havada kalmıyor. Sanki bir konunun netleşmesine hizmet ediyor. Özellikle genel aydınlık olması, genelinin etrafının da sözcüklerin bu konuşmayı gizli kalan bir şeyin açığa çıkması ve belirsizliğin ortadan kalkması şeklinde yorumlayacağım arkadaşlar. Ve o şekilde net bir konuşma bu. Ağızdan çıkan sözler. Evet, bakın burada bir balık görüyor musunuz? Hanenin iç kısmında çok güzel bir kısmet bu. Kalabalığın içinde arkadaşlar çok güzel bir balık söz konusu. Ve şimdi burada ayakta bir kişi var. Görüyor musunuz? Ayakta ve bir soru işareti önünde duruyor bu kişinin. Yani bu kişi ayakta ama önünde bir soru işareti var. Şimdi bu soru işareti arkadaşlar olması bir kişinin şu anda bir konu hakkında kararsız kaldığını, cevap beklediğini veya önündeki gelişmenin ne olacağını merak ettiğini gösteriyor. Yani bu soru işareti hanenin içinde çok güzel ve belirgin bir balık aynı zamanda dedik burada. Şimdi balık falda genellikle kısmet, bereket, fırsat ve maddi anlamda güzel gelişmelerle ilişkilendireceğim. Yani burada önce bir acaba ne olacak sorusu var fakat hemen yanında güzel bir kısmet görüyorum. Bu da bana beklenen bir cevabın ardından sevindirilecek, yani sevinecek bir fırsat veya kısmetin ortaya çıkabileceğini düşündürüyor. Özellikle balığın hanenin içinde olması bu gelişmenin doğrudan kişinin kendi yaşam alanına ve düzenine yansıyacağını söylüyor gibi. Arkadaşlar çok da güzel çıktı falımız. Bakın burada hemen bir kuş görüyorum. Kanatlarını açmış. Hanenin dış kısmından içeriye doğru geliyor. Şimdi bu dışarıdan içeriye doğru geliyor olması, içeriye doğru uçuyor olması, bu haberin uzaktan olan bir yerden ya da dışarıdaki bir kişi veya konudan doğrudan haneye, yani sizin yaşam alanınıza doğru gelmesi anlamına güçlendiriyor. Daha önce gördüğümüz soru işareti ve hemen yanındaki güzel balıkla birlikte düşündüğümde sanki merak edilen bir konuda beklenen haber geliyor veya beraberinde bir kısmet de getiriyor gibi görünüyor. Yani burada dışarıda kalan bir şeyin artık içeriye girdiğini, beklenen bir gelişmenin kapıya kadar geldiğini hissettiriyor arkadaşlar. Evet, falımız çok güzel. Güzel de çıktı. Fal yorumum bu kadardı canlarım.
Yani fincanımızın ve tabağımızın bize gösterdiği mesajlar bu kadardı daha doğrusu. Bugünkü falımızda açık yollar, haberler, kısmetler, kalp, özellikle harfler birlikte birçok güzel işaret gördük. Umarım gönlünüzden geçen, niyet ettiğiniz tüm güzel gelişmeler en hayırlı şekilde karşınıza çıkar. Yurt dışından ve yurt içinden beni takip eden tüm güzel kalpli dostlarıma teşekkür ediyorum. Bir sonraki falımızda yeniden buluşmak dileğiyle. Enerjiniz güzel, yolunuz açık, kısmetiniz bol olsun sevgili dostlarım. Hoşça kalın.